size bir soru sormam lazım. 2026 yılının ilk yarısında küresel finans tarihinde çok sessiz ama son derece önemli bir şey gerçekleşti. Dünya merkez bankaları ellerinde Amerika hazine bonusundan daha fazla altın tutmaya başladı. Peki bu ne anlama geliyor? Merkez bankalarının toplam altın rezervi yaklaşık 4 trilyon dolara ulaştı. Amerika hazine bonosu ise 3,9 trilyon. Fark küçük görünebilir ama bu bir sembol, bir anlama geliyor. Yani 80 yıllık bir düzenin çatırdama sesini duyuyoruz demek. Rakamlar yalan söylemez. Invesco'nun 2026 anketine göre merkez bankalarının %61'i artan Amerika borçlarının doların rezerv statüsünü zayıflattığını söylüyor. 2024'te bu oran %20 idi. 2 yılda 3 katına çıktı. Ve bu tartışmanın tam ortasında akıllara tek bir soru geliyor. Türkiye'deki dolar birikimlerine, dolar yatırımcılarına ne olacak? Şunu tabii ki belirtmek gerekiyor ki bu bir gecede olacak bir şey değil. Doların rezerv para olma statüsü 1944'te Bretton Woods anlaşmasıyla resmileşti ve o tarihten bu yana yaklaşık 80 yıl geçti. Ve bu süre zarfında dünya petrolü, gıdayı, hava yolunu hemen hemen her uluslararası işlemi dolarla yaptı, dolarla yapıyor. Peki neden şimdi sarsılıyor dersek? 3 şey aynı anda gerçekleşiyor. Birincisi Amerika'nın borç yükü taşınamaz seviyelere yaklaşıyor ve ulusal borç 37 trilyon doları geçti ve bu borcu finanse etmek için Amerika para basıyor ve her basılan doların satın alma gücünü aşındırıyor haliyle. İkincisi özellikle son yıllarda Amerika'nın dolara bir siyasi silah olarak kullanması, yaptırımlar, dolardan dışlama, SWIFT engelleri diğer ülkelere alternatif arayışı itti ve Biden döneminde Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması ve rezervlerinin dondurulması bu sürecin en çarpıcı örneği, en çarpıcı bir ülke örneği aslında. Ve Trump'ın ticaret savaşlarıyla tırmanan süreçte bu tabloyu pekiştiriyor ve bir mesaj var aslında diğer ülkelere açık bir şekilde. Sıra sana gelebilir mesajı var. Üçüncüsü ve en önemlisi ise alternatifler artık kağıt üzerinde değil, sahada görünmeye başladı ve bu 3 alternatifi tek tek ele alalım bu videoda. Birinci rakip akıllara da gelen BRICS ve Çin'in ödeme sistemi tabii ki. BRICS kelimesini icat eden ekonomist Jim O'Neill ortak bir BRICS para birimini hala fantezi olarak nitelendiriyor. Ve Kremlin'de Haziran 2026'da netleştirdi aslında. Yeni bir ortak para birimi şu an gündemde değil dedi ama sahada başka bir şey oluyor. Çin'in SIPS sistemi, SWIFT'te alternatif olarak geliştirilen bankalar arası ödeme ağı, 2025 sonu itibariyle 100'den fazla ülkede 1300'ü aşkın finansal kurumu kapsıyor son durumda ve işlem hacmi her yıl ortalama %30 büyüyor ve somut yansımaları da olacak tabii ki. Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova, Çin ile ticaretinin %90'ını artık yuan üzerinden yapıyor. Hindistan, Rusya'dan petrol alımlarını rupi ve yuan karışımıyla finanse ediyor. Suudi Arabistan, Çin'e petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden kabul etmeye başladı. Bu petrol dolar sisteminin 50 yıllık temelini sarsan İlk adımlardan biri. Aynı zamanda Brezilya ve Arjantin ikili ticarette doları devre dışı bırakan yerel para anlaşmalarını imzaladı. Bir de şöyle bakarsak BRICS ülkeleri artık küresel gayri safi yurt içi hasılanın %36'sını oluşturuyor ve G7'nin payı ise %36'nın altına gerilemiş durumda ve bu matematiksel gerçek küresel ticaret akışlarının ağırlık merkezinin yavaş yavaş kaymaya başladığını gösteriyor ve Jim O'Neill şu noktada haklı çıkıyor. Tek bir BRICS para birimi yok ve yakın vadede olmayacak ama şunu da kabul ediyor aynı zamanda. Yerel para birimleriyle büyüyen ticaret ağları doların küresel kullanımını kademeli olarak aşındırıyor. Bu bir gerçek. Yani alternatif para birimi değil ama alternatif altyapı inşa ediliyor ve bu altyapı her geçen yıl biraz daha sağlam hale geliyor diyebiliriz. İkinci olarak rakiplerden biri ise
Euro ve bir dönem kriz içindeydi. İşte Yunanistan batıyordu, İtalya'nın ekonomisi sarsılıyordu. Kimse Euro'nun geleceğine güvenmiyordu o dönemler. Fakat tablo o günlerden çok farklı. Rakamların yalan söylemediğini biliyoruz ve IMF verilerine göre de Euro küresel rezervlerde yaklaşık %20'lik bir paya sahip ve bu oran doların %57'lik payının yanında küçük. Evet, ama yönü önemli ve yönü yukarı doğru çıkmakta. Peki neden şimdi, neden bu dönemde yukarı doğru çıkıyor derseniz, Trump'ın ticaret savaşlarının tırmandığı bir dönem. Avrupa yavaş yavaş daha öngörülebilir bir ekonomi olarak öne çıkıyor. Çin, Körfez ülkeleri ve hatta bazı Latin Amerika ekonomileri ticari rezervlerinin bir kısmını Euro'ya çevirmeye başladı. Yani Euro için şu soru sorulmuyor şu an. Bu parayı yarın silah olarak kullanır mı sorusu ve kurumsal dünya da bu sinyali çoktan okudu ve örnek vermek gerekirse, örnekle güçlendirmek gerekirse Amazon geçen yıl milyarlarca Euro'luk tahvil ihraç etti. Google aynı adımı atıyor. Apple'ın Euro cinsinden borçlanması rekor seviyelere ulaştı ve bunlar tabii ki tesadüf değil. Bunlar stratejik alınmış kararlar. Dünyanın en büyük şirketleri Euro'yu uzun vadeli bir finansman aracı olarak görmeye başladığının en büyük sinyali. Avrupa Merkez Bankası'nın bu süreçteki rolü de kritik. ECB faiz politikasında daha disiplinli bir çizgi çiziyor. Avrupa'nın borç yapısı, evet tabii ki sorunlu ülkeler var ama kıta genelinde bakarsak görece istikrarlı ve şunu da sormak lazım sorulardan biri. Euro rezerv para olmaya hazır mı sorusunun cevabı kısa vadede hayır. Avrupa'nın siyasi parçalı yapısı ve Euro'nun dolarlaşmış bir dünya düzeninin devralmasını tabii ki engelliyor ama alternatif sepetinin İçinde Euro'nun ağırlığı artıyor. Üçüncü rakip ve en somut olanı ise altın. Doların küresel rezervlerdeki payına bakarsak 2000'lerin başında %70'lerin üzerinde. 2026'nın ilk çeyreğinde ise %57'ye gerilediğini görüyoruz ve bu 100 yılın en düşük seviyesi ve o pay nerelere gitti dersek de kısmen Euro'ya, kısmen yuana ama en önemli bir kısmı altına gitmiş gözüküyor ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları son 4 yılda ortalama yılda 1000 ton altın satın aldı. Bu bir önceki 10 yılın 2 katı. Temmuz 2026'da açıklanan verilere göre de sadece Mayıs ayında merkez bankaları net 41 ton altın satın aldı. Dünya Altın Konseyi'nin Haziran 2026 anketine göre ise merkez bankalarının %89'u önümüzdeki 12 ayda altın rezervlerinin artacağını da öngörüyor. Bu bir trend değil, bu bir strateji değişikliği arkadaşlar. Şimdi videonun başında da sorduğumuz Türkiye meselesine gelirsek, burada şaşırtıcı bir veri var. Rakamlar yalan söylemez ve tüm dünya merkez bankaları altın alıyor dedik. Polonya alıyor, Çin alıyor, Hindistan alıyor dedik. Türkiye Merkez Bankası 2026 yılında tam tersini yapıyor. Kitco'nun Temmuz 2026 haberine göre Türkiye bu yıl net 81 ton altın sattı ve tüm büyük ekonomiler arasında tek net altın satıcısı Türkiye. Peki neden? Bunun tek bir açıklaması tabii ki olamaz ama büyük ihtimalle Türkiye Merkez Bankası lira üzerindeki baskıyı yönetmek ve döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın satışına başvurdu. Bu ne anlama gelir? Bir yanda küresel bir strateji değişikliği var. Merkez bankaları dolardan çıkıp altına giriyor ve öte yandan Türkiye bu dönüşümün tam tersine gidiyor. Altından çıkıp dövize giriyor ve bunun bireysel tasarruf sahipleri için son derece önemli bir sonucu var. Bunu da senaryolaştırarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tabloyu bireysel tasarruf sahibi için somutlaştıralım. Milyonlarca Türk vatandaşı yıllardır dolar ve euro birikimi tutuyor. Bu bir kültür meselesi aslında. İşte annelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz, babalarımız genelde dolar ve euro veya altına başvurmayı tercih ederler. Ve bu kültürün çok somut ekonomik gerçekleri de oluyor. Türk lirasının son 10 yılda yaşadığı değer kayıplarını gören birisi için dövize yönelmek rasyonel bir karar, mantıklı bir karar. Ama 2026'da tablo daha karmaşık. Sokaktaki insanlara bakınca hep aynı soru duyuluyor. Dolar mı tutalım, altın mı alalım, euro mu saklayalım? Bu soruyu 3 senaryo üzerinden değerlendirelim birlikte. Dolar tutmaya devam edenler var. Evet, kısa vadede mantıklı. Dolar hala dünyanın baskın rezerv para birimi. Uluslararası ticaretin %40'ından fazlası dolarla yapılıyor. Bu bir gecede değişecek bir oran değil. Ama orta ve uzun vadede risk büyüyebilir.
Doların küresel rezervlerdeki payı 2000'den bu yana %70'den %57'ye gerilediğini söyledik ve bu gerileme devam ederse ki veriler bunu da gösteriyor. Doların satın alma gücü üzerindeki baskı artar. Elinizdeki 100 dolar bugün 100 dolar. Evet, 10 yıl sonra aynı alım gücünü koruyor mu? Bunlara bakmak lazım. Rakamlarla sorgulamak lazım. İkincisi altına geçiş olabilir. Küresel merkez bankalarının stratejisi bu yönde. WGC verisine göre de 4 yıldır yılda ortalama 1000 ton altın alıyorlar. Altının dolar karşısındaki değeri 2024-2026 arasındaki tarihi zirvelere ulaştı. Ama burada ilginç bir çelişki de var. Tüm dünya altın alıyor dedik. Türkiye Merkez Bankası bu yıl 81 ton altın sattı dedik. Merkez Bankası kendi iç dengeleri için altından çıkıyor ve bu piyasada ek altın arzı yaratıyor ve kısa vadede fiyat baskısı oluşturabilir. Yani altın küresel trendde kazanan ama Türkiye özelinde arzın arttığı bir ortamda zamanlamayı bence iyi okumak gerekir. Senaryo 3'te daha safe zone'da kalmak isteyenler için çeşitlendirme yöntemi olabilir ve bu küresel merkez bankalarının da fiilen yaptığı bir şey. Büyük paralarla oynayan yatırımcıların da kısmen yaptığı bir şey ve tek bir sepette bağlı kalmak yerine bir kısmını dolar, bir kısmını euro, bir kısmını altın. Oranlar kişisel duruma göre değişebilir ama prensip şu: hiçbir varlık sınıfı tek başına tüm riski taşımamalı. Yani bu yalnızca finansal okur yazarlarının bir tavsiyesi değil. IMF raporları, WGC anketleri, Merkez Bankası stratejileri hepsinin ortak noktası çeşitlendirme. Dediğim gibi safe zone'da kalmak. Türkiye'nin BRICS süreciyle bağlantısını da atlamamak gerekir. Çünkü Türkiye tam üyelik başvurusunda bulundu. Eğer bu süreç ilerlerse ve Türkiye SIPS ödeme ağına entegre olursa ticaret dengelerindeki dolar bağımlılığı kısmen azalır. Ama bu uzun vadeli bir süreç ve henüz sonucu belli değil Türkiye için. Şimdilik net olan şey şu: dolar bitmedi ama rakipsiz olduğu dönem yavaş yavaş sonlanabilir. Ve bu değişimi en erken okuyanlar da en az kayıpla geçiş yapacak olanlardır. Ve tablonun tamamına bakınca gördüğümüz şey, dediğim gibi dolar bitmedi ama doların rakipsiz olduğu dönem sona erebilir. Altın tarihin en büyük rezerv geçişine sahne olabilir. BRICS alternatifleri hayal olmaktan çıkıyor zaten. Euro güvenilir liman olarak yeniden değer kazanıyor ve Türkiye tüm dünya altın alırken tam tersini yapıyor. Bu kendi başına bir hikaye zaten. Peki bu tablo önümüzdeki yıllarda nerelere evrilebilir? Doların payı küçülmeye devam edecek mi? Türkiye BRICS'te kalıcı bir yer edinebilir mi? Edinebilecek mi? Ve dolar birikimleriniz için gerçekten ne yapmalıyız? Bu soruların yanıtlarını ben de çok merak ediyorum. Araştırmalarıma, analiz videolarıma devam edeceğim bu konuyla ilgili. Kaynaklarımı da videonun caption bölümünde zaten linkli oluyorum. İlgilenenler olursa genelde orada kaynaklarımı bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok önemli. Kanalın bütün içerik araştırmaları, kanalın montaj aşamaları, kanalın paylaşım aşamaları ve yorumlara cevap veren kişi de ben oluyorum. Dolayısıyla vereceğiniz bütün feedbackler benim için çok önemli. Özellikle like'larınızı bizden esirgemeyin diyelim. Ve sizce, bir soru sorarak da bırakayım videoyu buraya. Sizce dolar rezerv para statüsünü kaybeder mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.